Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu yayında uzun bir süredir bıraktığım ama yeniden hadi bir deneyelim artık canlandıralım dediğim bir listeme, yani şurada da görüldüğü üzere Emtramon Games World'e bir yeniden başlangıç yapmayı düşünüyorum. Daha önce bu Emtramon Games World listemde, ki bu benim aslında oyun nickim Emtramon, burada böyle çeşitli oyunlar oynayıp o oyunları tanıtmak ve kendimce de girdiğim maceraları göstermek için yayınlar yapıyordum. Bir ara Twitch ile yayınlar yapıyordum. Sonra durdu. Bir 2 sene 3 sene falan tamamen koptum, bıraktım. Hatta ilk zamanlarda işte Skyrim diye çok güzel bir oyun vardı. Onu deniyordum. Skyrim'i oynuyordum. Daha sonra hatta The Witcher'ı da mı eklesem diye düşündüm ama dediğim gibi tamamen koptu. Ve bu listeyi bıraktım. Hatta yeni oyunlar falan denedim. Boulder of Egypt diye bir oyun vardı. O oyunun bir başlangıcını denedim vesaire. Şimdi yeniden bir başlangıç yapalım dedim ve bu başlangıçta yine çok sevdiğim, belki sizin de sevdiğiniz oyun tiplerinden biridir. Çok sevdiğim ve ara ara da kendimi böyle deşarj etmek için oynadığım bir strateji oyunu olan, şehir kurma oyunu olan Cities Skyline'a, yani Cities Skyline'a başlayayım dedim. Cities Skyline Steam'de oynadığım bir oyun. DLC olarak da bu oyunun birçok DLC'si var. Bende bakın şöyle göstereyim, birçok DLC'si var. Downtown, Campus, Natural Disaster, Snowball. Bende Industries ve Mass Transit var. Industries ve Mass Transit. Bu DLC'ler ile oyunumu oynayacağım. Bakıyorum şöyle başka bir DLC'm var mı diye. Şimdilik evet, Sunset Harbor var. Sunset Harbor. Park Life. Buldum. Park Life DLC'm var. Ayrıyetten böylelikle parklar yapılabiliyor. Endüstries ile şehrin bizzat kendi endüstrisini yapma fırsatı veren, yani bu birazcık komünel bir endüstri, yani özelleşme yerine bizzat devletin kendi ya da belediyenin kendi endüstrisini kurmasını sağlıyor. Böylelikle istediğiniz iş yerlerini kendiniz dizayn edip oraya gerekli çalışanları sağlayarak belediye endüstrisi oluşturuyorsunuz bir nevi. Belediye endüstrisi de tamamen geliri ve gideri kendisi hesaplaması gerekiyor. Ham maddeyi bile kendisi oluşturması gerekiyor. Hadi diyelim ham maddeniz yok. Ham madde sizde sadece üretim üzerine bir endüstri yapmanızı sağlıyor. Peki bu kadar tanıtım yeter bence. Hemen şöyle geri dönelim. Ben buradayım. Ve oyuna bir giriş yapalım. Bakalım düzgün bir şekilde yakalayacak mıyız? Yakalamış mıyız? Ekranda bir görelim. Evet. Steam. Şöyle ekranımızı yakalayalım. Evet. Ekranımız bu şekilde. Ben birazcık kendimi küçülteyim. Evet. Bu oyunda çeşitli dizaynlar yapabiliyoruz. Şehir dizaynı yapabiliyoruz. Ama ben doğadan natural bir dizayn örneği alalım dedim. Yani daha çok doğadan bir ilham alalım bakalım. Doğanın yapısına örnek alalım ve aklıma şu geldi. Biliyorsunuz yapraklar var. Çeşitli yaprak tipleri var. Basit yaprak tipleri var. Bir de böyle bileşik yaprak tipleri var. Basit yaprak tipi bir tane yaprağın direkt dala bağlı olduğu şekilde bir tane olan, bakın şöyle bir yaprak. Bileşik yaprakta aslında yine bir daldan, gövdeden gelen dala bağlı birkaç tane yaprak tipi var.
Biz şimdi bir şehir yapacağız madem. Ben şöyle düşündüm. Eğer bir şehir yapacaksam ve burayı çeşitli bölümlere ayıracaksam, mahallelere ayıracaksam, bu mahallelerin işte bir tanesini endüstri mahallesi, bir tanesini işte ticaret, alışveriş mahallesi, daha çok böyle yoğun kalabalığın olduğu ve gürültünün olabileceği bir yoğunluğun olduğu bir mahalle. Bir de sessiz, sedasız, gayet böyle kuşların, böceklerin öttüğü müthiş böyle doğal ortamında yaşayan normal insanların kaldığı mahalleler şeklinde yapacaksam şöyle bileşik yaprak tipinde bir mahalle düşünelim dedim ve modelimi buradan aldım ve dedim ki bu şekilde bir şehir dizayn edelim. Sizinle böyle bir bileşik yaprak modeline benzer bir şehir dizayn edelim. Şöyle girişi öncelikle özetleyecek olursam, Continue, daha önceden oynadığınız bir oyun varsa onun devamı. New Game başlıyoruz. Loading, daha önceden yüklediğiniz oyunları tekrardan yükleyip devam etmeniz için. Editation, çok fazla insanların kullandığı bir bölüm değildir büyük ihtimal. Hele hele benim gibi hastası olmadığı sürece. Eğer benim gibi hastaysanız bu tarz oyunlara, ya şu Editation'a girip ben de bir şeyler üreteyim. İşte harita üreteyim. İşte senaryo üreteyim. Yaptığım haritanın üzerine işte bir de senaryosunu yapayım. Ya da atıyorum çeşitli bölüm şeyler var, objeler var. İşte parklar var, yollar var, belediye binaları var. İşte polislerdir, itfaiyecilerdir, çöp arıtma tesisleridir, bilmem nedir. Elektrik, su vesaire. Bu binaları ben kendim üreteyim. Ücretini, maliyetini ben belirleyeyim, gücünü ben belirteyim falan gibi kendimce bir bina tasarlayayım diyorsanız burada bir asset editation var. Senaryo editation, pardon demin yanlış yaptım. Dem editation farklı, senaryo editation farklı. Senaryosunu oluşturuyorsun. Dem editation'da büyük ihtimal işte o anki durumunu tasarlıyorsun. Gene haritanın hani bir durum belirliyorsun, bir senaryo belirlemeden önce o senaryoya göre, deme göre senaryo oluşturuyorsun. Yani şunu yapman lazım ki senaryoyu da yapasın. Öyle bir şeydi. Görüyorsunuz ben bile demle çok uğraşmamışım açıkçası. Direkt ne yapmışım? Asset kendi binalarımı yaptım ki oyunda göstereceğim ve bu binaları kullanmamaya çalışacağım. Çünkü siz editlenmemiş binalarla oyunu belki de oynayacaksınız. Hiç belki de DLC'siz, sıfır DLC'siz oynayacaksınız. Ben elimden geldiğince sadece 2 DLC'mi göstererek oynayacağım. Map Editation'da çok uğraştıran bir bölüm. Yani böyle sürekli inciğine, boncuğuna kadar sanki resim yapıyormuş gibi oturup böyle kendi haritanızı çizebiliyorsunuz. Yalnız akıntılara, nehirlere çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bir iki kere böyle bir dikkatsizlik yaptığımı gördüm ve bir baktım bütün ovaları sular kaplamış böyle. Çünkü orada yukarıdan şelale yapmak istiyorsunuz. Mesela belli bir yükseklikten suyu verdiğiniz vakti iyi ayarlamanız lazım. İyi ayarlamazsanız su her yere taşabiliyor. Böyle değişik şeyleri var. Onlara dikkat etmek lazım. Content Manager sizin oyununuzdaki haritalarınızı, yaptığınız kendi haritaları ya da indirmiş olduğunuz DLC'deki haritaları gösteriyor. Bakın ben de kendi haritamı yaptım bu arada. Uğraştım bir harita yaptım kendimce. Onu da size şöyle ufak da bir göstereyim. Böyle bakın çeşitli haritalar var. Bunlar DLC ile gelen haritalar. DLC ile gelen kısımları reklam da ediyor bu arada. Açamıyorum mesela bazılarını. Bu DLC'yi al ki oynayabilesin diye böyle reklamını da yapıyor burada. Bakın Likya. Kendim yaptım bunu. Likya diye bir harita yaptım. Save Game, daha önceden oynadığınız bölümleri buradan silebiliyorsunuz. Gene nereden? Content Manager'dan silebiliyorsunuz. Bakın ben bir sürü haritalar yaptım. Çöl, San Rico bölümünde yaptım. Rockwood bölümünde yaptım. Bunları isterseniz bir gün tanıtabilirim, gösterebilirim. Assets bölümünde sizin yaptığınız objeleri gösteriyor. Bakın daha önceden yapmış olduğum çeşitli binalar var. Parklar, işte polis binaları, çöp, Super Landfill ismini vermişim bakın. Bunları çoğunlukla kullanmamaya çalışacağım. Üniversite, bakın bunu ben yaptım. Orada hoca sayısını sen belirliyorsun. İşte ne kadar eğitimli insan gerekiyor, ne kadar işte öğrenci alabiliyor veya ne kadar alanı kendine kapsayabiliyor, oradaki insanları kendine çekebiliyor, onu seçebiliyorsunuz. O yüzden ben bunu kendim ayarladım. Üniversite hike, yine
kendi binamı yaptım bu şekilde. Color Correction, bunu tam bilmiyorum açıkçası. Modlar, bakın burada istediğiniz gibi modu ayarlayabiliyorsunuz. Hard mod yapabilirsiniz. Hard modda tamamen hiç geri alamıyorsunuz. Kayıt modunu olduğu gibi kendisi kaydediyor ve hadi bir geri döneyim loading'den, işte şurayı düzelteyim falan yapamıyorsunuz. Unlimited Money, eğer bunu seçerseniz Steam'deki başarımları alamıyorsunuz bu arada. Hard mod hariç. Hard modda başarımları alabiliyorsunuz. Unlimited Money'de sınırsız para. Adı üstünde sınırsız para. İstediğiniz gibi pıtı pıtı binaları dikerken hiç para masraf düşünmüyorsunuz. Hatta belki de şehriniz battı. Eksilere düştü. Girdisi çıktısı bütün maliyeti harap oldu ama yine de devam edebiliyorsunuz. Unlimited Oil and Ore, yani yapmış olduğunuz alanda, haritada belli başlı yeraltı ham maddeler var. İşte petrol ve işte atıyorum ore, maden. Yani bu madenler ve petroller bitebilir. Ama bunu seçerseniz artık bitmiyor. Sınırsız bir şekilde çıkıyor ve tabii ki de ne oluyor? Başarımlarınızı iptal ediyor. Steam'deki başarımlarınızı alamıyorsunuz. Böyle böyle Unlock All tüm Millstone'u açıyor. Unlimited Soil, bu da aynı şekilde limitsiz bir şeyleri dikebiliyorsunuz. Bu ham maddeleri biriktirdiğiniz bölgeleri falan. Her şekilde bunu buradan oynayacağınız bölümü, oyunu kendiniz ayarlıyorsunuz burada. Eğer kamerayla bir fotoğraf aldıysanız, bir video çektiyseniz onu buradan görebiliyorsunuz. Stylis, hani sizin yaptığınız binaların ne tür bir stilde dikilmesini istiyorsunuz diye seçim yapabiliyorsunuz. İsterseniz Avrupa tarzı, sadece Avrupa tarzı da seçebilirsiniz. İsterseniz modern site tarzında da seçebilirsiniz. Ben ikisini de seçmişim ama olabilir. Yani karışık mı yapacak bilmiyorum. Senaryoları buradan görebiliyorsunuz. Kendi senaryolarınızı yaptıysanız onları da buradan görebiliyorsunuz. Bakın burada benim açtığım iki tip senaryo açık. Fixed Traffic, Ferry Empire, Feribot İmparatorluğu ve Growing Pains gibi senaryolar açıkmış. Growing Pains'i ben görmemiştim ya sanki. Yok, bu senaryo bende açık değil, hayır. Burada açık gibi gösteriyordu, bende böyle bir harita açık değil. Motorville Mayhem mesela, bu da açık değil. Garip, açık gösteriyor. Bak, Trains açık mesela. Trains senaryosu açık. Senaryolar da bu şekilde. Steam Workshop, yine Steam'den aldığınız Workshop'tan, yani Steam içerisindeki kişilerin yaptığı çalışmaları, bölümleri, işte şeyleri burada görebiliyorsunuz. Kapatalım. Options, ayarlar, grafik ayarları, oyunun yine ayarları, hele şu Using Dynamic Water ve Use Days Night, bunları çok kullanabilirsiniz. Use Day Night'ta eğer burayı açarsanız oyun içerisinde sürekli bir gece gündüz devir daimi yapıyor ve gece manzarasını da görebilme şansınız oluyor. Ama kapatırsanız sadece gündüz modunda kalabiliyor. Ben açacağım. Gece gündüz her vaktini görelim şehrimizin. K-Maps. Burada eğer isterseniz burada klavyeden de oynuyorsanız buradaki tuşlarla kısa yol tuşlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Pıt pıt pıt. Buradan haritalardan işte faydalanmak için hızlı. Ses, ben müziği kapattım. Telif yemeyelim. Main birazcık açabiliriz. İşte etraftaki sesleri duyalım. Burada da MISC bölümlerini ayarlıyorsunuz. Yani atıyorum haritada bir şeyler yaptınız, komple resetleyebilirsiniz. Configuration, yani tüm ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Vesaire vesaire, o tarz özellikler. Yine atıyorum oyun içerisindeki anlaşmalar, yani neye göre bu oyunu kullanma anlaşmalarınız var, bununla ilgili şeyleri görüyorsunuz. Burayı da Options'ta kapatalım. Credits, tanıtım. Evet, oyunumuza başlayalım. Ben bu oyunda yaprak dizaynlı bir şehir tasarlamayı düşünüyorum. Onun için şöyle bir harita seçelim. DLC'li sevdiğim bir harita var. Yedigöller diye. Gerçekten de Türkiye'de Yedigöller diye bir bölgemiz de var biliyorsunuz. Ona atıfta bulunarak böyle bir
Adını da Yedi Göller deyip sade bir isim, çok da basit bir isim oldu. İngilizce bölümün adına bir atıfta gibi oldu yani. Çok düşünmeden koyduk ki bu adam güzel ama yani Yedi Göller ismini sevdim. Bu şekilde bakın, petrol maalesef bu kadar. Madenimiz bu kadar. Tarım alanımız çok dar. Yani yok gibi bir şey. Ama orman fışkırıyor. Resmen bu haritada orman fışkırıyor. Bu demek oluyor ki odun endüstrisini yapmamız çok rahat olacak. Ve su. Yedi göller olduğu için neredeyse bir miktar suyumuz var. Baya dolu dolu. Ve her türlü yol açık. Yani otobandan yol gelecek, trenden yol gelecek, gemi yolumuz var, uçak yolumuz var. Turist çekebileceğiz. Haydi bakalım, başlıyoruz. Evet, haritamız açıldı. Şöyle bir haritayı yoklamak güzel olur. Bakın burada çeşitli uyarılar da veriyor. Hani buradan yardım alabilirsin diyor. Ve şurada bir tane Twitter'dan böyle ilham almış şehrimizin kuşu var. Böyle size arada cikliyor, yani tweetliyor ve böylelikle size çeşitli şehir hakkında, şehirdeki insanların attığı Twitter'larmış gibi, yani atıyorum bir şey açıyorsunuz, onunla ilgili bir içerideki bir şehirlinin size mesaj attığını ya da tweet attığını gördüğünüz böyle yazılar görebilirsiniz her bir şey yaptığınızda. Şöyle şehri, bulunduğu bölgeyi şöyle bir inceleyecek olursak, bakın yolumuz, otoban yolumuz şuradan geliyor. Yani burası yaprağın genel hat sapı, gövdesi gibi düşünebiliriz. Oradan da yaprakları böyle buradan bileşik yaprakları ayırabiliriz. Şöyle bakacak olursak şurada bir gölümüz var. Eminim bu gölün bir su kaynağı var. Bir yerden geliyor, ya şuradan geliyor ya şuradan geliyor. Şurayı açtığımız zaman bu gölleri birbirine bağlayabiliriz. Şurada da bir su kaynağımız var ve buradan da şurayı yırtarak bu gölleri birbirine bağlayabiliriz. Daha sonra şurada da bir giriş var, bak şurada da bir göl var. Bu gölü de şuradan açarak bu gölleri birbirine bağlayabiliriz. Ve böylelikle en son şurayı da açarsak, bakın şuradan böyle gidiyor, sanırım bunun sonu gözükmüyor. Bu bir nehir. Ve eminim gemiler de buradan gelip gidecek. Büyük ihtimal, çünkü başka hiçbir yerde göremiyorum böyle bir yer. Evet, bakıyoruz bir tek burası var. Demek ki en son şurayı açarsak bu göllerdeki sular ve alttan gelen sular buradan akarak böyle karışarak nehire rahatlıkla akıp gidebilecek. Şurayı da açabiliriz. Bilmiyorum yani, burada bakın şu an sadece sınırlı olarak bir kareye hükmedebiliyorum. Buradaki bölgeye bir şehir yapma hakkı veriyor bana ilk başta oyunumuz. Daha sonrasında size şurada landfill şöyle bastığınız zaman areas, yani alanınızı genişletme fırsatınız olacak her kademe atladığınızda, şehriniz büyüdükçe. O şekilde yanlardaki karelerden seçebiliyorsunuz böyle tık tık. Belki şuradan bir kare alırız, belki şuradan bir kare alırız, şuradan bir kare alırız derken şu bölümleri tek tek birleştirme şansımız, gölleri birleştirme şansımız olabilir. Ama şurayı ellemesek iyi olur. Çünkü şurayı yırtıp açmak bayağı bir ne bileyim garip duracak. Bir de açıkçası bu gölü ben tamamen insanlara su kaynağı olarak kullanmak istiyorum. Tamamen su kaynağı. Yani buradan gelecek temiz suyla, tamamen temiz suyla su sağlayayım. Atık için suyu kirletmek istemiyorum. Bu şehrin hiçbir yerinde kirletilebilecek ve rahatlıkla akıp gidecek bir su akıntının bölgesi yok şu an. Yani şu an şu elimdeki bölgeye bakarak. Mecburen yani şurayı kirletsem burası çok kirli bir göle dönüşecek. Burayı kirletsem burası çok kirli bir göle dönüşecek. Ve etrafındaki bölgeleri de kirletecek bu arada. Öyle böyle değişik bir şey var bu işin. Şehrin pislettiği suyu atabiliyorsunuz, öyle bir tesis de var. Oyunu başlatmak için buraya basıyorsun diyor. Bak ara ara gösteriyor. Biz ne yapacağız? Bir yol yaparak başlayacağız. Bize sadece bir tane yol türü yapmamıza izin veriyor şimdilik. Daha henüz ilk başlangıçta. Çünkü bu oyunun olayı bu. Dediğim gibi oyun ayarlarından, content'ten isterseniz komple bütün building yapıları komple açarak da başlayabilirsiniz. Ama burada ne oluyor? Steam başarımlarını almanız kapanıyor.
Şimdi yaprağımızın gövdesi bu yol gibi düşünürsek, ben şu yolu bir birleştireyim. Şöyle basitçe bir giriş yaptım. Bunu yapınca otomatikman diğer yollar açıldı. Bakın bu yollar açıldı. Çift yol açıldı. Çift yolun başkası yok, var mı? Yok. Sadece bir tane çift yol açıldı. Yani bu geliş ve çift gidiş olan ve ortasında lambaları olan bir basit yol. Yapım maliyeti 60 STS parası. Üçlü gidiş gelişi olan yollar var. Aynısının o ikilisinin ortada lambalısı olanı var. Bulvar şeklinde. Bunlar güzel. Evet, bunlar güzel. Bunu istersek şöyle bir çember girişiminde kullanabiliriz ama şu an 80 STS parası maliyetinde bir yol masrafını hemen patadadak koymak ne kadar doğru bilmiyorum şu an için. Olmazsa dümdüz köy yolu gibi de başlayabiliriz. Bu yolları yapılandıracağız nasıl olsa, merak etmeyin. O yapılandırmalar sonucunda nasıl yapılandıracağız peki yollarımızı? Hemen şurada bakın Upgrade Road var. Upgrade Road tuşuna bastığınızda yolunuzu değiştirebiliyorsunuz. O yolu hop şeklini değiştirebiliyorsunuz. Ya da biçimini değiştirebiliyorsunuz. Yapısını değiştirebiliyorsunuz komple. Bakın tek yönlü yollarımız var. İsterseniz tek yönlü yollara dönüştürebiliyorsunuz. Baktığınız mahallelerin aralarında yol trafiği var, sıkıntı var. Çok fazla arabalar yığıldı. Orayı tek yön haline getirip bir mahalleyi böyle belli bir rotada tek yön gidiş, tek yön geliş halinde mahallenin bir tarafındaki yolu tek yön, bir mahallenin yolunu diğer yön yaparak geliş gidişi ayarlayabilir ve trafiği birazcık hafifletebilirsiniz belki. Bu şekilde şeyleri var. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şu tek yön yolumuzu kullanarak, bakın burada isterseniz şöyle bir çember çizmeye izin veren bir çember ya da böyle tıkladığımız yere göre viraj yapmamızı sağlayan, bakın şu tıkladığım yerin yönü değişmiyor, görüyorsunuz. Bu şekilde çemberler çizmemi sağlayan bir çizim yardımcısı var. Bir tane de şöyle çizim yardımcımız var. Free diyor, bakın, free from road. Yani burada istediğim gibi yolu döndürebiliyorum. Dikkat edin, dirsek kısmı da hareket ediyor. Yani bak şöyle dirsek kısmını da hareket ettirebiliyorum. Bu da başka bir çizim kolaylığı sağlayan bir şey. Bakın burada dirseği kıpırdatmadan ilerliyorum. Dirseği kıpırdatamıyorum. Şuradaki dirseği kıpırdatamıyorum ilk tıkladığım yeri. Tıklıyorum, bir dirsek belirliyorum ve ona göre hareket ettiriyorum. Şunda ne kadar tıklasam da dirseği değiştirme hakkım var. Burada olay şu: yatayı belirliyorum. Yatay bölümü belirliyorum. O yatay bölümde istediğim gibi hareket ettirerek dirseğimi de ayarlayarak bu şekilde bir bölge ayarlayabiliyorum. Tıkladığım şey doğrultuyu belirliyor burada sadece. Ama burada tıkladığım şey direkt dirseğin döneceği yeri belirliyor. Yani dirsek buradan dönecek senin için diyor. Şimdi ben bunu kullanacağım ve bir tam çembermiş gibi bir görüntü çizmek istiyorum. O yüzden şöyle şehrin girişine bir büyük çember ve bunu otobana çevireceğim ileride. O yüzden şöyle bir giriş yapayım. Şöyle olsun. Zaten bir yerden sonra benim ne yapmak istediğimi anlayıp bana, ha sen demek ki şu noktaya kadar ilerlemek istiyorsun ve şu noktaya kadar tam bir çember yapmak istiyorsun diye kendisi yardımcı oluyor. Madem şöyle bir giriş yaptık, yapraklarımızın iç damarlarından yapraklara doğru giden ilk büyük kanallar var ya, o kanallar demetler, iletim demetleri. Bu iletim demetlerinden bir tanesini şöyle ben kasabamıza, şehrimizin köy ahalisine doğru götürecek şöyle bir 90 dereceye göre ayarlıyorum. Bakın tam 90 dereceye göre şöyle götüreyim. Burası bir köy ahalimiz olsun. Şurası da bir köy ahalimiz olsun. Ancak burası zaten neye dönüşecek? Şöyle bir geçiş hattına dönüşecek yaprağımızın. Belki de bu biraz daha büyük bir yol olacak. Şurası ilk fabrika demetimiz olsun.
fabrikalar buralarda olsun. Şu şekilde yolumuzu belirledik. 49.220 citizen paramız kaldı. Şimdi madem su hattını belirliyoruz. Bakın nereyi seçtim? Hemen göstereyim. Şuradan çıkayım. Şurası elektrik, burası da su binalarının olduğu kısım. Suya tıklıyorum. Boru döşemek için bunu seçeceğiz. Yani altyapıyı buradan ayarlayacağız. Altyapının nereden nereye ne kadar alanı kapsadığını da bakın şöyle çemberimiz gösteriyor. O çember içerisindeki kısımdaki insanlara bu su bir şekilde gidecek zaten. Sen ana boruyu buradan çek diyor yani. O şekilde ayarlıyorsunuz. İlk önce bir suyumuzu çektiğimiz, temiz suyumuzu çektiğimiz su santralimizi kurmamız lazım. Atık su kanalımız var bakın. Atık su. Bir de atık su arıtma tesisimiz var. Hani suyu batırmadan direkt orada arıtma tesisi kurarak o bölge biraz kirlenecek ama hani bulunan bölgeyi kirletsek de suyu direkt suya pisliği atmadan, bunun yaptığı gibi direkt suya pisliğimizi atmadan suyu kendimiz arındırabiliyoruz. Bakın çevreci bir şekilde de arındırabiliyoruz ama maliyeti biraz artıyor. Bakın hem maliyet artıyor, 4.000 liraya buluyor. Hem de arıtma miktarımız azalıyor. Bakın bu 60.000 metreküp su arıtabiliyor. Bu 120.000 metreküp su arıtabilirken 2500 citizen parasına mal oluyor. Ama bu 4000 citizen parasına mal oluyor. Ayrıca bu şehrin aylık gideri, masrafı her ay 480, her hafta pardon 480, bununkisi ise 320. Daha az masrafsız bir bina. Şununki 320. Bakın bunun 320, bunun da 320. Bu direkt suya atıyor. Bu direkt bölgeyi kirletiyor birazcık. Kendi alanını kirletiyor. Nereden biliyorum? Bakın binayı şöyle getirdiğimiz zaman şu çember içerisindeki bölgeye kirlilik veriyor diyor. Mor çember bunu ifade ediyor. Bir de içeride görüyor musunuz bilmiyorum. Küçük bir iç çember daha var, turuncu. O da ne diyor? Bölgeye ses, gürültü veriyor diyor. Gürültü kirliliği de var. Bunu nereden görebiliyoruz? Bakın şurada yan tarafta pollution 100 yazıyor. Noise pollution yani ses gürültüsü 10 yazıyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi öncelikle su tesisimizi direkt şu gölü su amaçlı kullanacağım demiştim. Hemen şuraya koyalım, belirleyelim. Elektrik önemli. Bakın isterseniz şu şekilde rüzgar türbinleri koyabilirsiniz. Rüzgar türbinleri rüzgar arar. Bakın rüzgar bölgelerimiz şu koyu bölgeler. Daha çok göllerin ortasında rüzgar daha fazla hızla esiyor diye gösteriyor. Ama iç alan bölgelerde pek yüksek yerlerimiz olmadığı için bakın şehrimizin bu bölgesinde ta şu tepelerde var. Orası da bize bayağı uzak şu an. Ve o bölgelerde rüzgar yoğun diyor ama oraya da gidemiyoruz. Şu an için ben bundan taksam en fazla 1 megabaytlık bir üretim sağlıyormuş. Çok düşük. Şuralara getirirsek 5 megabayta doğru çıkıyor bakın. Rüzgar buralarda biraz daha fazla ama yetmez. İmkanı yok, yetmez. Yani şehrimizi delirtir. Bakın şurayı zorluyorum. 6 megabayt oldu. Olmuyor. Şurada elektrik kablolarımızı, ana hatlarımızı çizeceğimiz yerimiz var. Şuraya bakıyorum. Bakın 40 megabaytlık bir üretim tesisimiz olan kömür tesisi. Kömür tesisimizin dezavantajı 50 kirlilik yayıyor etrafa ve 50 de ses gürültüsü yapıyor. Bakın şöyle görüyoruz. Hem iç hem dış çember, turuncu ve mor çemberler birbiriyle aynı alana sahip bir şekilde hem o bölgeyi kirletiyor hem de o bölgeye ses gürültü kirliliği yapıyor. O yüzden bu elektrik tesisimizi olabildiğince şehirden, köyümüzden ya da kasabamızdan artık giderek büyüyecek olan kasabamızdan uzak bir yere seçmemiz iyi olur. Bu arada kendim bir tesis yapmıştım. Bakın Solar Hunter yani güneş avcısı diye bir tesis yapmıştım. Kömür binasını kullandım. Komple bütün kirliliğini sıfırladım. Hem ses hem de kirlilik, etrafa verdiği kirliliği tamamen patlattım, azalttım, sıfırladım.
Yani bizim güneş avcımız olan elektrik tesisimiz tamamen güneşten faydalanıyor. Etrafa ses kirliliği kesinlikle yapmıyor ve etrafı da kesinlikle kirletmiyor şeklinde bir amaç belirlemişim. Aylık gideri 320 upkeep, yani binayı yeniden tamir etmesi masrafı 320 haftalık. Ama binayı kurma bedeli kömür santrali kurma bedelinden daha ucuz, uygun 15.000 lira olarak ayarlamışım. Yani aslında hile yaptım. Hileli bir bina, kendi yaptığım bir bina. 96 megabaytlık elektrik üretiyor. Yani neredeyse 2 kattan daha fazla, kömür santralinden daha avantajlı. Ben bunu kuruyorum ve birazcık daha rahatlıyorum açıkçası. Ama bu benim kendi yaptığım bir bina. O yüzden editten yapmıştım bunu. Onu kullanmayacağım çünkü size en baştan oyunu bizzat bize verdiği fırsatlarla faydalanarak bu şehri size yapmak istiyorum. Yani çok da böyle kendi yaptığım tasarımla hile yapmak istemiyorum. Hemen şuraya kömür santralimizi kurduk. Evet, bakın elektriğimizi çekelim. Elektriğimizi şöyle çemberin içinden değil de şuradan çekebilirsek, otoban üzerinden geçirerek hop, su tesisimize elektriğimizi sağladık. Bir de ne yapacağız? Suyumuzu arıtmamız lazım. Ben dediğim gibi göllerimi kirletmeyeceğim. Ve maalesef etrafı biraz kirleteceğim ama yapacak bir şey yok. Burayı kirletelim. Burayı fabrikaya yakın bir bölgeye ayarlayacağım. Çünkü onlar da etrafı kirletecek nasıl olsa. İşçiler, emekçilerimiz birazcık hava kirliliğine ve toprak kirliliğine maruz kalacak. Maalesef yapacak bir şey yok. Ağaçlarımız burada birazcık çıplaklaşacak, kuraklaşacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu şekilde birazcık bu bölgeyi hezimete uğratacağız ama mümkün olursa göllerimizi batırmayalım. Göllerimize çok yanaştırmamaya çalışacağız fabrikaları ve kirliliğimizi. Şimdi burada bu yollar içinde fabrika sanayi yolları diye bir yollarımız vardı. Aslında daha az masrafsız 30 bakın citizen doları ve ne yapıyor biliyor musunuz? Oradan geliş geçiş binaların o içinden çıkan kamyonlar ne kadar yolu rezil etse de önemli değil. Sanayi yolu biraz daha böyle rahat harcanabilir bir yol, patlatılabilir bir yol oluyor. O yüzden sanayi yollarını sonradan dönüştüreceğiz. Dönüştürmeden önce şöyle basit yollar kullanayım. Bu yollar genişleyebilir. O yüzden ben birazcık şöyle genişten tutacağım. Bakın bu yolu böyle şu alanları geniş kullanıyorum ki ileride yaprağımızın bu gövdesi de biraz genişletebilir yol olabilir. Yani şu yola çevirebilirim belki. Bulvar yoluna dönüştürebilirim. İlk yakın yolları. Şöyle yani bu birazcık ileri görüşlülükle alakalı. Atatürk bile ne yapıyor? Ankara yolunun ilk giriş yolunu geniş tutuyor. Bunu bu şekilde yapması mühendisler tarafından tuhaf karşılanıyor. Ya paşam diyor, yapma etme. Zaten köy kasaba gibi bir şey Ankara. Hani niye bu yolu böyle geniş tutuyorsun? Bu kadar alan yolu genişletiyorsun ya da geniş bir pay bırakıyorsun. Yani oraya daha güzel binalar yapabiliriz. Bak şu yollara, şu karelere, şu parsellere daha güzel binalar yapabiliriz. Niye böyle yapıyorsun falan diyorlar, itiraz ediyorlar. Atatürk de diyor ki hayır. Dikkat et. Hayır diyor. Şehir genişleyebilir. Sen onu görüyor musun? Anlıyor musun? Hissedebiliyor musun? Yok. Ama merak etme, ben Ankara'nın ileride büyüyeceğini biliyorum. Ve o Kızılay Meydanı'nın ne hale geleceğini biliyorum. O yolu biraz geniş tutacağım diyor. Yani aslında boş kareler bırakıyor. Neden? Çünkü ileride sen orayı update yaparsan hop o parseller de gidecek. Yola ayrılacak. Ve yolların şeritleri artacak. Yolların şehirlerin artması demek rahatlayabilen bir yol demek. Bir miktar daha yolun rahatlayabilmesi demek. O yüzden önemli gençler. Önemli. İleri görüşlülük önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Fabrikamızın ilk yaprak girişlerini şöyle hafiften şöyle sallayacağım. Şöyle. Özellikle yapıyorum çünkü buradan dallanıp budaklandırabiliriz. Yaprak biçimi şeklinde. Kasabamıza giden yolumuzun bölümünü de ayırmıştık. Şöyle birazcık göle yakın yapabiliriz. Şöyle. Evet, şöyle gidebilir. Bakın şöyle. Yaprak biçimi modelimizi vermeye başlıyoruz.
Şöyle de genişletebiliriz şehrimizi. Tabi burada ne yapacağız? Gene şehrimizin ilk belki de bulvarını da oluşturacağı için bu. Bir bulvar olabileceği için ileriki bölümlerde kenarlarındaki kareleri boş bırakacağım ki oralara direkt ev yapmayacağım. Otobanın genişleyeceği yolda, otobanın olduğu yere çok yakın yerlere böyle köyler, möyler, evler, daha doğrusu köy diyorum, evler yapmayacağım. Çünkü otobanın gürültüsü de artacak bir yerden sonra, o da insanları rahatsız edebilir. Giderek villalaşmış insanlar, entelektüelleşmiş insanlar, ya sen ne yapıyorsun buraya, niye otobana böyle bir şey yaptın, yani bu yolu niye update ettin, bak burada bir sürü gürültü çıktı falan diye şikayetlere başvurabilirler. Ses problemi çıkabilir, o yüzden sesin çok yayılmayacağı yerlere gönderiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dağıtalım. Estetik olmasını çok umursamıyorum, fark ettiyseniz. Yaprakların dalları da öyle. Hani önemli olan ana hatları iyi ayarlamak. Yapraklarda bile. Ondan sonrası rahat rahat takılabilirsiniz. Şöyle. Ve dikkat edin, buralara araç girebiliyor. Bunlar araç yolları. Yaya yollarını da ayarlayabiliyorsunuz. İleriki kısımda şurada bakın şöyle bir Landspaint diye bir bölüm var. Burada istediğiniz gibi yaya yolları kurgulayabiliyorsunuz. Ben bu mahalleler arasında yaya yolları yapacağım ki bir mahalleden bir mahalleye insanlar rahatlıkla yaya olarak gidebilsin. Hatta yaya yollarını otobanların üzerinden bile verip atlatacağım ki insanlar otobüsler dışında, kendi özel araçları dışında yaya olarak da bir mahalleden bir mahalleye rahatlıkla geçebilsin. Yaya yollarımızı ayarlayacağız. Mahalleler arası yaya yollarını ayarlayacağız. Birazcık şöyle yayalım. Yayalım. Şöyle. Şimdi burası birazcık böyle artık otobana da yaklaştığı için bunu şöyle bağlayabilirim. Yani bir bağlama buradan, bir bağlama şuradan. Oo, çok kötü oldu. Estetik olsun. Şu gidişi dümdüz şöyle yaptım. Evet. Ve şurada bölümler var bakın. İnsanların mutluluk oranını gösteren bölüm. Su miktarını gösteren ve su akışlarının nereden çıktığını gösteren. Bakın bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şurası su kaynağı. Ve bu su kaynağından patlayan su böyle akarak gidiyor demek. Oyunu başlattığımda da suyun akış yönünden göstereceğim size. Şuradan mı bir şeyler geliyor sanki? Şuralarda kaynak var. Bakın okların hareketini takip ediyoruz. Şuralarda bir hareketlilik var. Demek ki su kaynağı şurada. Şurada bir hareketlilik var. Oklar geliyor bakın. Demek ki su akış yönü buradan başlıyor. Yani şurada bir kaynağımız var. Su kaynağımız var. Burada su kaynağı şurada. Evet, şurada demiştik. Burada su kaynağı var mı? Evet, şurada su kaynağı var. Dikkat edin, bu su kaynaklarını kapatırsanız oradaki gölün su kaynağını kapatırsınız. Haberiniz olsun. O su kaynağını kapatmamanız lazım ki su akışı devam etsin. Alttan su gelsin. Ve o şekilde su kaynağımız olsun. Suyu gördüğümüz bölüm burası. Elektriğin gidişatını gösteren bölüm burası bakın. Şimdi şu hattımız buraya elektrik taşıyacak. Evlere elektriği taşıyan bir hattımız da olması gerekiyor. Şu rüzgar hattı. Bakın rüzgarı gösteren bölüm. Şu daha çok koyu bölgelerin olduğu yerde göllerin üzerinden rüzgar akışı çok sert. İyi gidiyor yani. Calm. Strong. Bakın. Bu şekilde sertliği ve rüzgarın miktarını gösteren bölüm. Şu trafik akışını gösteren bölüm. Hatta sizin ev ahalinizin herhangi birine tıkladığınız zaman o ev ahalisi nerede çalışıyor? Nereye gidiyor? Evin halkı nerelerde geliş gidiş yapıyor? Onları görebiliyorsunuz. Ya da fabrikalarınızın nereye gidiş geliş yaptığını görebiliyorsunuz. Mesela yola tıkladığınız zaman o yolu genellikle kullanan binaların kimler olduğunu, trafiğin en çok kimler tarafından kaynaklandığını görebiliyorsunuz. Şurada da genel trafiği gösteren bir bölümümüz var. Tıkladığınızda bakın yemyeşil her taraf. Ne güzel değil mi? Şu an sıfır. Hiç trafik yok. Giderek trafik arttıkça kırmızılaşacak bakın. Hike. Gittikçe kuvvetleşen, sertleşen bir trafik görebiliriz. Low, daha hafif bir trafik görebiliriz.
genellikle şehrimizi yaptığımız zaman %100 müthiş böyle yemyeşil yollar göremeyeceğiz. Maalesef. Yani onu yapabilene helal olsun diyorum. Ben %100 müthiş böyle yemyeşil yol trafiği ayarlayamadım hiçbir zaman. Yapabilene aşk olsun diyorum. Helal olsun diyorum. Şimdi evet, altyapımızı bir döşeyelim. Madem şehrimizin bir insan grubu burada olacak, yol hatlarının içerisinden geçirmeyeceğim altyapıyı. Mümkün olduğunca şöyle. Fabrikalarımıza da su gidecek. Şöyle tam uzantımızdan alalım. Şöyle gidelim. Bakın çemberin alanından alıyorum. Şöyle buraya atıyorum. Yine çemberimi limit alıyorum ve oradan şöyle dümdüz çekiyorum ve kasabamızın fabrika kısımlarının olduğu yerlere su tesisimizi attık. Buralara da şu şekilde atabiliriz. Su altyapımızı şöyle. Bakın her yere vermiş olduk. 2000 liralık bir bütçemiz kaldı. Paramızı hiç görmemişiz. Çok tehlikeli. Evet, çok kötü oldu. Tamam, çok zorlamayalım. Ve bir yerden başlayacağız. Evet, ikinci bölümde, problemde şöyle. Elektriği kasabanın bir yerinden başlatmanız gerekiyor ya. O başlatacağınız noktanın neresi olduğunu belirlemek için gidip de böyle her tarafı evle doldurmayın direkt. Böyle yaptım geçtim olmasın. Çünkü tam şu uçtaki yaptığınız ev binayı yapmaya başlıyor ve siz elektriği mecburen elektrik hattını buraya çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz benim gibi 1500 işte Citizen parası bir paranız kalıyor elinizde ve oraya kablo çekemediğiniz için elektrik gitmiyor. İnsanlar çığlık atmaya başlıyor, elektriğim nerede, elektriğim nerede diye. Bu sefer şehri daha başlatmadan patlamış oluyorsunuz, haberiniz olsun. Şurası niye öyle oldu? Evet, şöyle yapalım. Şu tesisimiz de arıtmayı sağlasın. Evet. Ne yapacağım? Ben ilk köy evimizi şuradan başlatacağım. Şuradan başlatacağım ki ilk sinyal, elektrik sinyalleri şuradan gelsin. Ben oraya elektriği atabileyim. Evet. Şöyle evlerimiz olabilir. Şu şekilde bir küçük evimiz olabilir. 2 parsellik araziye sahip. Şöyle 4 parsellik, şöyle 3 parsellik olabilir. Niye olmasın? Şöyle olabilir. Burası daha çok böyle bakkal gibi, değil mi? Market gibi bir yer olabilir. Şurası da yok. Burayı ev yapalım. Burayı da şöyle 3 parsellik ev olsun. Şimdi buraya elektrik gidecek mecbur. Bir görelim bakalım kimler elektriği alacak. Oyunuzu buradan itibaren artık başlatabilirsiniz. Yollarınızı yaptınız, suyunuzu döşediniz, elektriğinizi döşediniz. Altyapınızı döşediniz. Geriye kalan masrafla birlikte artık her şeyiniz hazır. Şimdi elektrik kablosunu çıkarabilirsiniz. Ama kim nereden başlatacak, elektriği nereden alacak orayı belirlemeniz lazım. Belirledik ve oraya elektrik gidecek. Kim götürecek? Ben götüreceğim, çekeceğim. Parayı, masrafımızı inşallah oradan oraya ayarlayabiliriz. Ve ekonomiyi iyi ayarlamanız lazım. Çok küçük bir köyden başlayacağımız için köyümüze elektriği ve suyu minimal %50'lik bir kuvvetle rahatlıkla sağlayabiliriz. Bu bize masrafımızı kısmamızı sağlar. Bir miktarda köyümüzün zaten minimal derecede alacağı elektriği ve suyu sağlamış olur. Böylelikle giderimizi azaltmış oluruz. Bunu da mutlaka yapmayı unutmayın. Başlatıyorum ve hızlı bir şekilde başlayalım. Bakalım ilk ev hareketliliği nereden başlayacak? Görelim. Şu an zararımız gidiyor. Zararımız başladı. Bir yandan şehrimiz gelirimizi yemeye başladı. Evet, elektriği şuraya verelim. Elektriği şuraya verelim. Umarım beni ters köşe yapmaz. Evet, bağladık elektriği.
Bakalım. Evet. Elektrik. Harika. Şimdi bundan sonrası artık zarara uğrasak da yapacak bir şey yok. Eksiye düşeceğiz şu an bakın. Eksiye düşeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yeniden ev ahalisi yerleştikçe, fabrikalar yerleştikçe aslında ne yapmış olacağız? Gelir de elde etmiş olacağız. Hemen insanlarımız geldiği için onlara hemen şöyle alanlarımızı belirleyelim. Buraya bir villa, şuraya bir bakkal, şuraya bir ev, şuraya bir ev. Bu arada alanı nasıl belirlerseniz oraya göre o şekilde bir ev yapılaşması oluyor. Tek binalık da olabilir böyle, tek karelik de olabilir. Niye olmasın? Ama gerek var mı? Var. Aslında şuradan bir yaya yolu şöyle geçerse şöyle olabilir, niye olmasın? Şöyle bir zengin ahali, arsayı böyle geniş geniş alabilecek insanlar için de bir yer yapabiliriz. Şöyle bir villamsı bir yer yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şöyle bir ev yapabiliriz. Yaya yollarını da düşünüyorum bu arada. Yaya yollarını da geçeceği yerleri hesap ediyorum. O yüzden burası büyüyebilir. Yani ben burayı otoban yapabilirim. O yüzden daha doğrusu bulvar yapabilirim. Otoban diyorum. Bulvar yapabilirim. Bu bulvar genişlemesi şu kenardaki tek kare hatları, yani şuraları rahatsız edeceği için buralara çok bir şey yapmayayım. İleriki dönemlerde yaparız. Şimdilik şuradan devam edelim. Burası elektriği alır bence buradan. Buradan buraya zıplatabilir diye düşünüyorum. Umarım. Umarım beni yanıltmazsın. Al şuradan şuraya zıplatabilir elektriği. Bazen böyle saçmalıklar oluyor. Şuradan şuraya elektriği atamıyor biliyorum. Ekside kalıyorsunuz. Daha henüz verginizi alamıyorsunuz. Oraya da elektrik yetiştiremediğiniz için oradaki insanlar da elektrik diye bağırmaya başlıyor. Elektriği yetiştiremiyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Böyle bir kötü bir döngüde kalıyorsunuz. O da çok sıkıntı oluyor. Aman dikkat edin. Şöyle boşluklar bırakacağım. Ormanlık alanlar bırakacağım. Böyle insancıklarımız, kuşlar, böcekleri de duysun artık yani. Şöyle, şöyle. 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 Şöyle, evet. Bulvarımızı çok rahatsız etmeyecek şekilde. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Hatta burası dükkan olsun ya. Niye ki? Burası dükkan olsun. Bakın. Dükkan diye seçiyorum ya. Bakın neyi seçiyorum? İş yeri. Commercial zone. Ama low, düşük olanı. Bir de yüksek olanı var. Yani AVM'ler bilmem ne, high residence şeklinde commercial ticaret yerleri var. Onları da böyle seçebiliyorsunuz. Fabrika, endüstri zone, industrial zone, fabrika alanlarını da belirleyeceğiz. Onu mecburen yolumuzu çekmedik buraya. Çok sıkıntı. Neyse yapacağız. Ara yollar yapmamız lazım şöyle. Bunların bulvarlaşacağını söylemiştik ya. Şunların bulvarlaşacağını söylemiştik ya. O yüzden şöyle ara dallar yapmam lazımdı. Orayı kaçırdık. Biraz da parayı fazla harcadık. Şuradan kesebiliriz. Dur bakayım. Şuradaki yolu niye bu kadar uzattıysam şimdilik. Sonra ilerletiriz onu. Bak kıstık. Birazcık para kazandık. Sonradan patlatmanız işe yaramıyor bu arada. Zamanı ilerletirseniz o yoldan kırparak alacağınız para masraf da düşüyor. Haberiniz olsun. Yol eskidiği için. Orayı yıkmanız artık size geri para kazandırmıyor. O yüzden iyi ayarlayın. Şimdi 2000 liralık paramız oldu en azından. Bununla ne yapabiliriz? Fabrikaların ilk hatlarını çekebiliriz. Şöyle. Şuraya bir çekelim. Şöyle bir çekelim. Şöyle bir çekelim. Evet. Fabrikalarımız için ilk hatlarımız. Bu arada şurayı kirleticilerle dolduracağım için şurayı şöyle bir kirleticiler bölgesi yapacağım. Yine bir arıtma tesisi yapabilirim, bir çöp tesisi yapabilirim. Burası böyle ağır kirleticiler bölgesi olacak resmen. Fabrika alanlarımız şuradan başlasın.
Şöyle gidebilir. Şöyle gidebilir. Evet. Şimdi fabrikamızı da şuradan elektriğini çekebileceğine inanıyorum. Umarım çeker. Eyvah. Heh. Zorlama beni. Şimdi bakın şuraya elektriği kesinlikle önceden düşünüyorum çünkü zarara uğrayacağım ilk başta. Bakın 500 gidiyor yani. O yüzden sanayi bölgesiyle köy bölgesini uzak tutuyorum özellikle. Çünkü kirleticilerin olduğu fabrikalar, bölgeler insanları acayip rahatsız eder. Sakın öyle endüstriyle binaları yan yana yapmayın. Hani yok ben mis böyle acayip koku seviyorum, acayip ses seviyorum diyen bir ahaliniz varsa doldurun, buraya da endüstri yapabilirsiniz. Yani öyle bir çılgınlık da yapabilirsiniz. Ama bir yerden sonra ev ahalisinin zehirlendiğini, işte ses gürültü şikayetleri yaptığını falan görürsünüz böyle acayip. Siz bilirsiniz, denemesi bedava. Yeterli değil mi? Biraz ilerletelim bakalım. Zamanı Space'e basarak direkt hızlandırıyorum ben. Space'e basarak başlatıyorum. Ne? Harika. Altyapıyı şuradan buraya çekmemişim. Görüyor musunuz yaptığım hatayı? Evet. Mecburen şuradan patlatacağız altyapıyı. Harika. Evet. Geri dönüşü olmayan hareketleri yapmadan önce lütfen dikkat edin. Ana hattı çekmeyi unutmuşuz. Görüyor musunuz? Evet. İyi ki gördük. Kardeş. Yaptık ya. Yaptık ya. Niye çığlık atıyorsun? Şurayı biraz alalım. Şurayı biraz alalım. Niye böyle yaptı anlamıyorum. Sanırım şöyle yapmamızı bekliyor. Hadi kurtar beni. Evet. Evet. Doğrudan şimdi de onu keşfettim. Doğrudan ana hattı arıtma tesisinin üzerinden geçirip de bu şekilde yapmanızın hiçbir anlamı yokmuş. Mutlaka ara hat olarak, yani ana yolun içinde bir küçük boru şeklinde arıtma tesisine bir tane boru bile yapsanız yetecek. Ben komple ana hattı üzerinden geçirdim. O yüzden insanlar suya devir daim yapamadığı için ulaşamadılar. Burayı kesti çünkü o. Bakın. Şöyle bir sadece buradan böyle çıkış var. Dikkat ederseniz şöyle çıkış yapıyor. Buradan bir çıkış var. Ama ben bağlantıyı kesmiş gibi oldum. Ana hattını direkt tesisin üzerinden geçirince oradan problem oldu. Görüyorsunuz. Şu an hala gelir elde edemiyorum. Acayip zarar ediyorum. Şu an acayip zarar ettim. Binlere kadar ulaştı zararımız. Köy ahalimiz hala gelmiyor. Niye gelmiyor? Acayip. Bu arada geliş gidiş şu kısımda Junctions, pardon yanlış okuyorum. Junctions diye bir bölümümüz var. Junctions'tan trafiğinizin durumunu belirleyebiliyorsunuz. Bakın şurada trafik lambası var. Gerek yok. Kapattım. Bakın gerek yok. Kapattım. Burada da gerek yok. Şimdilik trafik lambalarına gerek yok. Yolumuzu bozmasın. Şurada çemberimiz biraz bozulmuş. Şuradaki trafik lambalarını da kapatıyorum. Devam edelim bakalım. İnsanların gelmesi lazım. Evet. Şuradaki evleri de arttıralım.
Evet. İnsanlar geliyor mu bakalım. Evet. Göç akını başladı. İnsanlar dolaşıyor çemberi. İsteyen buradan gidiyor, isteyen buradan gidiyor. Evet, binalara girişler başladı. Nüfus artışı başladı. Fabrika sanırım kuruldu. Evet, şurada da bir fabrika kuruldu. Çünkü bakın şurada tablomuz var. Sen fabrikada yap diyor bana. Artık fabrika alanları da belirle diyor. Coştu. Şehrimiz coşmaya başladı. Şöyle yapalım. Şu kadar yeter. Şuna da şu kadar yeter. Şöyle olsun. Buralar daha büyük binalar, fabrikalar olabilir. Niye olmasın? Bakın şöyle alanlarımızı belirliyoruz. Bu arada karanlık oldu. Güneş battı. Bakın şöyle manzaraları görebilmek için bu özelliği kullansanız güzel olur bakın. Şu güneş doğma batma özelliği. Ama isterseniz şimdi bile kapatabiliyorsunuz. Şuradan Options'a basıyorsunuz ve Gameplay'den şurada Use Day and Night'tan kapatabiliyorsunuz. Evet. Ben manzaradan faydalanmak istiyorum. Şimdi köyümüzün şuralarında da yol var. Ben şuraya bir dükkan düşünüyorum. Bir dükkan açıldı mı bu arada bir bakayım. Evet, bir tane dükkanımız açılmış. Bakın. Burada ne var? İçki dükkanı var. İçki dükkanı var. Ama hamburger reklamı da yapmış. Ne alakaysa. Şurada da yine içki dükkanı var. Yani çeşitli meyve suları, alkol bilmem ne hepsini satan mağazalarımız açılmış. Bunları ben belirlemiyorum bu arada. Yani oraya sadece ticaret alanı diyorum. Artık kim ne de koyarsa. Şöyle köyümüzün evlerini belirleyelim. Bakın daha nüfusun gelme isteği var. Bu arada fabrikalarımızın olduğu yere de bir bakkal, dükkan vesaire gibi bir şey yaparsak güzel olur. Bu insancıkların da alışveriş yapmaya ihtiyacı olacak. Evet. Bakın hala ticaret alanı ticaret alanı gelmek için can atıyor. Daha fazla ticaret alanı dik diyor. Daha fazla ticaret alanı dik diyor. Yapalım. Nereye yapalım? Evet, burası bulvar olabilir demiştik. Şuraya bir geçiş elektriği alabilir mi acaba? Bakın şu an gelirimiz hala berbat durumda. Şuradaki bulvarı şöyle değerlendirebiliriz. Büyük bir geniş market alanı belirledik şuraya. Dik bakalım. Şuraya da bir deneyelim mi? Elektriğimizin geçişini sağlayabilir mi acaba? Şuraya bir mağaza. Evet, görüyorsunuz hemen marketimiz dikildi. Şuraya elektriği geçişini sen sağlayabilir misin? Çünkü buraya bir bina yapıldığı zaman elektriği oraya çekiyor, sürüklüyor. Yakın yerlere bina yaparsanız çok iyi olur. Kardeş, market yapar mısın şuraya? Şuraya bir market yapar mısın? Senin sayende elektrik çekeceğiz oraya, biliyor musun? Hah. Evet, elektriği çekti. Tamam. Bunu neden istedim? Şimdi buralara ev yapabiliriz. Artık evlerimizin elektrik sıkıntısı. Altyapı sıkıntısı var mı? Oo, evet. Buradan borularımızı patlatmıştık. Bu saatten sonra şu yolu patlatmamız bize para kazandırmayacak, görüyorsunuz. Gitti artık. Eski yollar. O yüzden burayı patlatınca geri para kazanamıyorum. O şansım gitti. Ne yapabiliriz? Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. O zaman şuradan ilerletelim nüfusumuzu. Şuradan ilerletelim. Bu iyi oldu. Şuradan ilerletelim.
evlerimiz başlasın. Şurayı biraz dallandırabiliriz. O yüzden şöyle küçük bir bina yapacağım. Şundan sonrası rahat dallanabilsin. Şurayı da şöyle dallandırabilirim. O yüzden şöyle yaparsam daha iyi olur. Şurada bir villa olabilir. Problem değil. Bu arada okulları ve liseyi de düşünmemiz lazım. Okul ve liseyi, ilkokulu ve liseyi şuraya ilkokul, şu ana yola, bulvarın olduğu yere de şu girişe liseyi dikebiliriz. Herkes ulaşabilir. Ya da şuraya liseyi dikebiliriz. O da olabilir. Ama ne dedik? Aslında şuraya da ev yapacağımız için liseyi bu bölgeye yaparsak ilk kanatta daha iyi olur. Bakın iş alanı istiyorlar. İnsanlar iş istiyor. Bu arada kar elde etmeye başladık. Karımız var. Nihayet 130 kar elde etmeye başladık. O zaman şuraya fabrika bölgesi ayarlayalım. Büyük büyük. Dik bakalım. Madem fabrika iştahımız açıldı. Evet, güzel. Şuraya da bunları bulvar yapmamıza gerek var mı? Var. Evet, gerek var. Buralar bulvar olabilir. Bu kanalları, şu yolları genişletebiliriz. Şu kanalı genişletebiliriz en azından. Bunu çok şey yapmayalım. Şuraları genişletelim. Evet. Şuradan da ilerletebiliriz fabrikalarımızı. Evet, süper. Elektriğini aldın mı? Aldım. Ha, harika. Elektriği yakalayamayabiliyor. Uzaktan mesela şuraya bir ev, bina yapayım. Uzaktan buraya bir bina yapayım. Ne oluyor? Aslında komple iptal etmiş oluyoruz. Elektrik alma olayını. O da sıkıntı yaratabiliyor. Ben bina diktikçe nüfus da artmak istiyor. Bakın, nüfus da artmak istiyor. O zaman biz fabrikalarımızı en son artık şuralara da bir genişletelim, yapalım ve şuradan da nüfusumuzu artık arttırabiliriz. Şu yol bulvar olacak. Bu yol, bunların bulvar olmasına gerek yok. Buralar mahalle yolları. Şöyle evlerimizi, villalarımızı ya da şöyle mi yapalım? Şöyle dikelim. Şöyle dikelim. Evet, nüfus patlıyor. Nüfus gelmek istiyor. Şuraya bir ticaret bölgesi, bakkal dükkan. Şuraya da bir bakkal dükkan. Şuraya da bir bakkal dükkan yapalım. Şuraya bir villa gider. Şuraya yine basit bir 4 parsellik arazi. Şuraya 6 parsellik arazi. Şuraya bir villa. Yok. 3 parsellik arazi olsun. Çünkü buradan dallandırıp budaklandırabiliriz. Evet. Hani benim suyum diyor. Hani benim suyum diyor. Hadi bakalım ne yapacağız? Ya. Görüyor musunuz? Sıkıntı oldu. Hani benim suyum diyor. Şuraya bir bina yapalım. Şuraya bir ev yapalım. Evet. Su problemimiz var. Çok acil. Yaşasın. Evet. İşte bu bana biraz para kazandıracak. Yeni bir bölüme atladık arkadaşlar. Köyümüz artık küçük bir kasabaya dönüştü. Little Hamlet. Küçük bir adım, küçük bir hamle. Artık büyüyoruz. Bana bu büyüme, kasabamın büyümesi neyi sağladı? Çöp tesisi verdi. Bakın, çöp alanı verdi. Çöp alanımızı koyacağız. Medical, yani sağlık ocağı açıldı. Hastane değil, sağlık ocağı. İlkokul açıldı. Tabi bu arada benim yapmış olduğum kendi buildingler de açıldı. Böyle park alanları yapmıştım. Tarihi kale gibi bir şeyler yapmıştım. Onlar da açıldı. Dikkat edin.
Nüfusunuz arttıkça ve size verilen görevler arttıkça bir basamakta daha kasabanız büyüyor. Worthy Village oluyor. Bir daha nüfusunuz arttığında Tiny Town, yani küçük kasaba haline geliyor artık. Ve Boom Town artıyor. Büyük bir kasaba haline geliyor ve artık Busy Town, daha böyle kalabalık gidiyor ve büyüyerek devam ediyor. Arkadaşlar, burada bırakacağım. Bugünlük, bu bölümlük bu kadar olsun. Burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde artık bir sonraki aşamayı anlatacağım size. Onun için şimdilik böyle burada kalsın. Kısa kısa böyle bölümler ve her bölümde de bir sonraki adımı attığım bölümler olsun. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.